İyi günler arkadaşlar. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba günü. Bugün özel bir dut olan, bizim buralarda urmu dudu ya da urum dudu ya da rum dudu denilen özel bir dut aşısının yapılışını göstereceğim. Oldukça nazlı bir dut. Yani tutması biraz zorlu bir aşı. Gördüğünüz gibi büyüme süreci de uzun alıyor arkadaşlar. Osmaniye şehirleştiği için bu duttan çok fazla kalmadı. Aşılık bulana kadar epey bir uğraşmak zorunda kaldım. Eski evlerden birinde bir dostumda buldum aşılı. Bu aşılığı kullanarak şimdi birkaç tane geçen seneden ayırdığımız fidanlarımıza urmududu aşısı yapılışını göstereceğiz. Gerekli malzemelerimiz gene boş şişelerimiz var. Pamuk ipimiz var. Budama makasımız, bıçağımız ve aşımız var. Bunları aşı vuracağımız alana gidip şimdi tek tek aşılarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi aşı vuracağımız dut fidanlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Ben kış girdikten sonra bunu bir budayıp aşı vurulacak hale getirmiştim ama biraz örselenmiş. Şu bölge veya şu bölge aşı vurmak için ideal. Bakın şu bölge aşı vurmak için ideal. Buradan testere yardımıyla nazikçe incitmeden gövdeyi kesiyorum. Evet, kestiğimiz aşının gövde kısmını bakın şu pürüzleri alabilmek için düzeltiyoruz. Daha pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz. Aşı vakti tam olarak gelmiş. Gördüğünüz gibi artık su yürümüş deriz bizim buralarda. Gövdeye su yürümüş durumda. Öz bölgesini tespit ettikten sonra bakın şurası öz bölgesi arkadaşlar. Şurası. Öz bölgesinden bıçağımız yardımıyla açtık gördüğünüz gibi. Bu şekilde gövdeyi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bıçağımızı çıkartıyoruz. Aşılıklarımızı alıyoruz. Bakalım şunu alalım. Daha uygun var mı bakayım. Evet, şu daha uygun gibi duruyor. Bir tanesi. Bakın aşılığımı aldım bir tane. Bir tane daha alıyorum. Şöyle. Daha sonra aşı aldığım kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açıyorum artık. Nereye kadar açacağım? Şu gördüğünüz öz bölgesi çıkana kadar açmam gerekiyor. Bu tarafa açtım. Aynı işlemi karşı taraf için de yapıyorum. Bakın öz bölgesini bulana kadar açıyorum. Öz bölgesini buldum. Açtım. Açtıktan sonra artık aşım bulunmaya hazır hale geldi. Birinci çubuğumu bakın aşı çubuğumuzu hazırladıktan sonra bakın açıyorum. Gövdeye yerleştiriyorum. Gövdeye yerleştirirken nelere dikkat edeceğiz? Bakın her iki aşının kabukları birbirine tam olarak yapışacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Sağdan soldan baktığınızda kabuklar birbirine denk gelmiş olacak. Ve boşluk kalmayacak. Birazcık kalın da olmuş.
azıcık inceltmem gerekiyor. Tam olarak oturmadı bakın. Hemen bunu tabi siz aşı çubuğunuzu yerleştirdikten sonra ancak anlayabilirsiniz. Evet, şimdi daha yerleşebilmeye müsait hale geldikten sonra evet. Bakın aşı çubuğumuz oturdu. Bir de yandan bakarsak şu taraftan da daha iyi oturduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet, işlem tamam. Birinci çubuğumuz için işlem tamam. İkinci çubuğumuz için işlem yapıyorum. Bu daha ince bir çubukmuş. Olsun, önemli değil. Onda da özü buldum. Evet. Özü bulduktan sonra onda da aynı şekilde bakın bu sefer de bu tarafa yerleştiriyorum. Evet. Her iki çubuğumuzu da yerleştirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Şimdi çubukları yerleştirdikten sonra gelelim daha önceden ayarladığımız şişelerimizi aşımıza geçirmeye. Şöyle açtım. Bakıyorum yani hepsini koyabilirim. Onun için biraz büyük olsun. Bakıyorum. Gayet güzel yerleşebiliyor ama daha önce yapacağım işlem olduğu için denememi bitirdim. Şimdi pamuk ipliğim. Bu sarma işlemi önemli arkadaşlar. Sarma çünkü aşımızın bağlantısını koruyacak. Onun için sarma işlemi önemli. Pamuk ipliğimizden uygun miktarda aldıktan sonra aşağıdan yukarıya doğru bakın aşağıdan yukarıya doğru sarma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu kabuğun kaynaşması için gerekiyor. Kabuk bu şekilde aşağıdan yukarı bu sarma işlemi sayesinde birbirine sıkı olarak tutacak. Çok aşırı sıkmanıza da gerek yok. Çok gevşek de bırakmayacaksınız. Evet, sarma işlemini bitirdim. Güzelce sardım aşımı. Şimdi tamamlamış olduk. Geçirdik. Ve şimdi hava almasını önlememiz lazım. Aşımız tutabilmesi için hava almaması lazım. Hava aldı mı aşımız kesinlikle tutmaz. Bu işlem için plastik bir şişeden faydalanıyorum. Bu plastik şişenin içerisine toprak koyarak hava almasını engelleyeceğim. Verdik. Şöyle biraz kalınca malzeme alsayım ki aşağıdan toprağa çıkmasını engellesin.
Evet. İyice sıkıca dolduruyoruz arkadaşlar. Özel bir toprak değil. Herhangi nemli bir toprak olabilir. Özel bir toprağa ihtiyacımız yok bu işlem için. İşte bakın. Bahçede kullandığım toprak. Bence ideal 2 göz bırakmak. Bu aşı ufak olduğu için birer göz bıraktım dışarıda. Aslında şurada da bir göz var. O da sağlam. Bunda 2 göz kaldı. Bunda da tek göz kaldı. Bu şekilde aşımızı tamam. Sulamak gerekir mi? Gerekmez. Toprak nemliyse. Herhangi bir sulama işlemi yapmanız gerekmiyor. Haziran ayına kadar bu şekilde bekleyecek. Daha sonra aşımız buradan patlayacak. Ve tutma işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Evet, bu tutaşımız bu şekilde kolayca uygulanabilen aşı tiplerinden bir tanesi.